Merhaba. Manjaro kullanmaya başlamıştım. İlk iğneyi oldum. Bir hafta geçti. Bugün ikinci iğneyi oldum. Onun hakkında konuşacağım. Bu Manjaro. Bu da bugün olduğum iğne. Bu da boşu. Bir hafta geçti. Ne yaşadım? Ondan bahsedeceğim. Ama önce baştan şu bilgiyi vermem gerekiyor. Bu bir reklam videosu değildir. Ben doktor değilim. Bu bir tavsiye videosu değildir. Bunu her hafta söyleyeceğim, tekrarlayacağım. Kesinlikle kendiniz alıp kullanmayın. Ben kiloluyum, kilo vermem lazım. Ne yapsam zayıflayamıyorum. Bu iğneler zayıflatıyormuş diye gidip eczaneden almayın. Maalesef bunlar reçetesiz satılıyor. Ama siz bu hatayı yapmayın. Bir endokrinoloji doktoruna gidin. Anlatın durumu. Doktor muhakkak ki size bir kan testi yapacak. Bakacak ve sonra olur diyecek. Lütfen bunu yapın. Şunu da hatırlatayım. Endokrinoloji doktoruna MHRS'den randevu almaya kalktığınızda oranın pasif olduğunu, alamadığınızı göreceksiniz. Çünkü endokrinoloji doktoruna direkt gidemiyorsunuz. Önce bir dahiliye doktoruna gidiyorsunuz. Durumu anlatıyorsunuz. O bir kan tahlili yapıyor. Bakıyor ve tamam diyor. Senin işin bizimle değil. Sen endokrinolojiye gitmelisin. Orada sistemden onay veriyor. Sen o andan itibaren endokrinolojiye randevu alabiliyorsun. Lütfen endokrinoloji doktoruna danışmadan kendi kendinize bu kadar etkili, yan etkileri olan bir ilacı kullanmayın. Çünkü bilemezsiniz. Bir hastalığınız vardır. Ters etki yapar, tetikler. Yani bu cahilliği yapmayalım lütfen. Şimdi gelelim ben bir hafta boyunca neler yaşadım. Yan etkileri okudum hepsini. Bende hiçbir olmadı. Bir tek ishal biraz olur gibi. Yani ben ishal gibi sürekli tuvalete gitmedim. Normal günlük 2 defa tuvalete gidiyorum ben, büyük tuvalete. Yine 2 defa büyük tuvalete gittim ama birazcık sıvı geldi. Ve bütün hafta boyunca böyle oldu. Yani ben de anladım ki bunun bana etkisi olur. Çünkü ben suyu falan düzenli içtim. Peki yemek açısından ne oldu? Onu da söyleyeyim. Şimdi ben iş yerinde öğlen ne yemek çıkıyorsa oradan, artık diyabet hastası olduğum için, makarna, pilav, mantı tarzı bir şey çıktığında onları yemedim. Onun dışında ne varsa yedim. Akşam eve geldim. Sıfır acıktım. Sıfır. Ama dedim ki yani insana bir vitamin lazım. Bir şey yemek lazım. Haftanın 4 günü 3 tane havuç yedim. Havuç şeker hastaları için de iyiymiş. Bunları da araştırdım. 3 tane havuç yedim. Diğer 3 günde bir tabak çorba içtim. Bir şey daha söylemem gerekiyor. Şimdi ben çayı direkt içemiyorum. Çayı severim de böyle direkt çay içemiyorum. Yanında bir şey yemem lazım. Ona da şöyle bir çözüm buldum. Ceviz, çiğ fındık, çiğ badem ve çiğ yer fıstığı aldım. Karıştırdım. Şu hani ufak kavanozlar var ya böyle. Ona koydum. Sabah iş yerinde saat 9'da 3 bardak karton bardak çayla, ama nasıl böyle hapur hapur yemiyorum. Bir tane fıstık atıyorum. Çiğniyorum. Biraz çay içiyorum. Artık o boşluk oluyor. Yani bir şey yemek gerekiyor çayın yanına artık benim için. Bir tane fındık atıyorum. Bir tane ceviz atıyorum. Ne kadar gitti? O şu marketlerde falan hani o meze gibi olan kavanozlar var ya, bilirsiniz. Basık küçük kavanozlar. O kavanozun yarısından biraz fazla yedim. Şöyle oldu. Yarısını sabah yedim. Akşam 4 gibi iş yerinde yine 1-2 bardak çay içtim. Onun yanında atıştırmak için yedim. Bütün yediğim bu yani. Ha mesela şu oldu mesela. Örnek veriyorum, bir gün iş yerinde tavuk var. Ben tavuk yemiyorum, sevmiyorum. Sadece çorba içtim. Salata yedim. Bir de o yediğim kuru yemişler. Akşamda 3 tane havuç, bitti. Açlık yok. Açlık hissi yok. Yani şimdi bu Manjaro diyabetime fayda verirken inşallah
bu yandan da bir yandan da zayıflamama destek olacak. Ama şu var. Bu kiloyu kaybettikten sonra bunu geri alır mıyım ondan endişeliyim. Hani fakat şunu araştırmalarımda gördüm. Diyabet yani şeker hastalığı ve obezite, aşırı kilo yin yang gibi yani birbirini dengeliyor. Kiloluysan şeker hastası oluyorsun. Şeker hastasıysan kilo oluyorsun. Şimdi ben de öyle düşünüyorum ki bu Mounjaro benim diyabetimi tedavi ederken kiloyu da verdiğim zaman ben de bundan sonra ömrümün geri kalanında makarna, pilav, işte undan yapılan hiçbir şey tüketmeyeceğim. Buna kesin kararlıyım. Ben zaten tatlı sevmiyorum. Tatlı seven birisi değilim. Yani hayatımın geri kalanında bundan sonra öyle hani hatır için bile bir yere gittim, bir misafire gittim, bir tatlı verdiler. Hatır için bile yemeyeceğim. Ben zaten tatlıyı bir tek öyle yiyorum. Yani bir yerde getirdiklerinde mecburen hatır için yiyorum. Artık o hatır olayı da bitmiştir. Hayatımın geri kalanında bundan sonra tatlı, undan yapılmış hiçbir şey. Yani nedir undan yapılmış? Makarna, işte ekmek, poğaça, simit falan falan yemeyeceğim ve pilavın iki türlüsü pirinç pilavı, bulgur pilavı yemeyeceğim. Bunlarla da kilo almam diye tahmin ediyorum ve her günde 6 kilometre ya da 7 kilometre yürümeye karar verdim. Bunu da başladım. Devam ediyorum. Kilo almam diye tahmin ediyorum. Böyle bu kiloyu korursak sağlığımızı koruruz diye düşünüyorum. Şimdi Mounjaro'yu araştırırken şu benim dikkatimi çekti. Vücutta bu iki reseptör yani Mounjaro'nun çalıştırdığı vücut yapmadığı için vücudun yerine işlem yaptığı GLP-1 ve GIP reseptörlerinin şimdi çalıştırıyor Mounjaro. Ben bu iğneyi kullandım. İğne bittikten sonra ne olacak? Bunun için de alternatifler düşünüyorum. Birkaç şey buldum. İleride onları da bahsedeceğim. Yani zaten çok yiyen birisi değilim. Sağlıksız beslenen birisi de değildim. Ama demek ki benim vücudum böyle bir zafiyeti varmış. Bu ne oldu? Benim için hayatımı daha dikkatli yaşamak için bir sebep oldu. Yani artık örnek veriyorum iş yerinde yemek oluyordu. Pilav geliyor. Ben de pilavı yiyordum. Bundan sonra yemeği veririm yani. Yani diyelim ki Mounjaro kullanmıyoruz ve doymuyoruz. Sen de o sırada salata ye, yoğurt ye, bir şey ye yani. Size bunu tavsiye edebilirim. Yani atıştırmalık ürünlerde kavrulmuş değil. Bunları da baktım. Hani o yüzden söylüyorum özellikle. Araştırdığınızda göreceksiniz. Kavrulmuş değil. Çiğ fındık, çiğ cevizden kavrulmuş yok. Ceviz, çiğ badem ve çiğ yer fıstığı. Bunlar atıştırmalıklarınız olsun. Meyve var. Meyveyi de araştırdım. Yani kavun, karpuz, üzüm, incir, muz için tehlikeli diyor doktorlar. Ama bazı doktorlar ki güvendiğim bazı doktorlar. Bir tanesi rahmetli oldu. İsmini hatırlamıyorum. Tontiş bir dedemizdi. Ona güveniyorum yani. Güven veriyor bana tipi. O diyor ki yani yemek sorun değil. Fazla yemek sorun. Bu da bana mantıklı geliyor. Ben de ne yapıyorum? Şöyle bir kural koydum kendime. İş yerinde meyve çıkınca yiyorum. Ama onun dışında meyve almıyorum evde. Ama şöyle bir şey var. Mesela kavun ve karpuz çıktı. Ben iş yerinde kavunu yemedim. Çünkü kavunda daha fazla şeker varmış. Karpuz yedim. Ama ileride böyle bir dilim kavun yiyeceğim ama bugün değil. Şimdi değil. Yani 6 ay sonra böyle yemekte kavun varsa bir dilim kavun yiyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Muhtemelen hayatım boyunca evime kavun almayacağım ama karpuz alırım. Çünkü karpuzda daha azmış. Yine başka bir kalp cerrahından şöyle bir tavsiye duydum. O da diyor ki üzerine tarçın dökün diyor. O onu dengeler. Şekeriniz yükselmez. Ama bu tarçının da Seylan tarçın olması gerekirmiş. Diğer satılan Seylan tarçın dışında diğer satılan tarçın zararlıymış. Bugün burada bırakalım. Haftaya devam edeceğiz.